Hoş geldin. Gece odanın içine ağır ağır yerleşmişti. Pencerenin önündeki ince tül perde dışarıdan gelen hafif rüzgarla neredeyse görünmeyecek kadar yavaş hareket ediyor. Duvara asılı saat düzenli aralıklarla sesleri çıkarıyor. Odanın sessizliğini bölmeden ona eşlik ediyordu. Masanın üzerinde yarım kalmış bir bardak vardı. Suyun yüzeyi durgundu. Yanında açık bırakılmış bir kitap. Sayfalarını hafifçe kıvırmış. Sanki birazdan kendi kendine kapanacak gibi bekliyordu. Masada ayrıca küçük bir masa lambası duruyordu. Işığı çok kısık bırakılmıştı. Sarıya çalan yumuşak bir ışık sadece bulunduğu alanı aydınlatıyor. Odanın geri kalanını gölgede bırakıyordu. Sandalyenin sırtına bırakılmış bir hırka vardı. Kumaşı hafifçe katlanmış, bir kolu aşağı doğru sarkmıştı. Pencerenin kenarında küçük bir saksı, içinde yeşil yapraklı bir bitki. Yapraklardan biri hafifçe aşağı eğilmişti. Odanın içinde hiçbir şey acele etmiyordu. Perde yine kıpırdadı. Aynı yumuşaklıkla, aynı ritimde. Masanın üzerindeki bardak, camın yüzeyinde bu kez çok ince bir buğu oluştu. Sanki o da derin bir nefes alıp vermiş gibi. Kitabın sayfası hafifçe yer değiştirdi. Kapanmadı. Sadece biraz daha yaklaştı. Lambanın ışığı sabitti ama gölgesi duvarda neredeyse fark edilmeyecek kadar kaydı. Masadaki kalem kitabın yanına bırakılmıştı. Yuvarlanmadı ama durduğu yer biraz farklı görünüyordu. Perde bu kez biraz daha uzun süre hareket etti. Kumaşın sesi çok hafifti. Saksıdaki bitkinin yaprakları rüzgarın etkisiyle çok az titredi. Sonra yine durdu. Bardaktaki su ortasında küçük bir halka oluşturdu. Kısa sürdü. Sonra yeniden sakinleşti. Kitap biraz daha kapandı. Saatin sesi biraz ağırlaşmış gibiydi. Odanın içindeki hava değişmeden kaldı. Ama her şey biraz daha yavaş ilerliyordu. Perde bu kez durduktan sonra yeniden kıpırdadı. Aradaki boşluk uzadı. Masanın köşesinde küçük bir saatli alarm vardı. Henüz çalmamıştı ama ibresi çok yavaş ilerliyordu. Sandalyedeki hırkanın ucu hafifçe aşağı kaydı. Kitabın sayfaları birbirine yaklaşmaya devam etti. Zaman aralarda küçük boşluklar bırakmaya başlamıştı. Odanın köşesinde duran eski bir ahşap çekmece vardı. Kapalıydı ama içinden gelen çok hafif bir tıkırtı duyuldu. Sonra yine sessizlik. Lambanın ışığı bir anlık titreşti. Sonra tekrar sabitlendi. Bardaktaki su tamamen durgundu. Perde artık daha az hareket ediyordu. Kitap neredeyse
kapanmıştı. Sessizlik büyüdü ama ağır değildi. Yumuşaktı. Sanki o da kendi içinde dinleniyordu. Pencerenin camında dışarıdan gelen çok hafif bir yansıma belirdi. Ne olduğu belli değildi ama kısa sürdü. Saksıdaki bitkinin yaprakları tamamen durdu. Sandalyedeki hırka artık hiç hareket etmiyordu. Masadaki kalem olduğu yerde sessizdi. Kitap kapandı. Sessizce. Saat bir an durdu. Hiç ses çıkmadı. O kısa boşluk odanın içine yerleşti. Hiçbir şey kıpırdamadı. Sonra saat yeniden çalışmaya başladı. Ama artık ses daha uzaktan geliyordu. Daha yumuşak, daha derinden. Perde artık hareket etmiyordu. Bardaktaki su tamamen sakin. Lamba sabit bir ışık veriyordu. Ahşap çekmeceden gelen ses kesilmişti. Odanın içinde yeni bir denge oluşmuştu. Sesler inceldi. Aralar uzadı. Gece biraz daha derinleşti. Masanın üzerindeki her şey olduğu haliyle kalmaya razı gibiydi. Kalem, kitap, bardak, hiçbiri değişmek istemiyordu. Pencerenin dışında uzak bir rüzgar sesi duyuldu. Ama içeri girmedi. Perde kıpırdamadı. Saksıdaki bitki yapraklarını olduğu gibi bıraktı. Sandalyedeki hırka kendi halinde durdu. Saat çalışıyordu ama sadece var olmak için. Odanın içindeki her şey yavaş yavaş dinlenmeye başladı. Hiçbir şey acele etmiyordu. Hiçbir şey eksik değildi. Gece odanın içine tamamen yerleşti. Ve o sessizliğin içinde her şey olduğu gibi kalırken zaman fark edilmeden akmaya devam etti. Ses yavaşça inceldi, uzaklaştı ve geriye sadece yumuşak, huzurlu bir boşluk kaldı. Gözlerin ağırlaştı. Şimdi yavaşça uykuya dalabilirsin. İyi geceler, tatlı rüyalar.